Aynı kişiyi iki defa ard arda görünce ben önce ziyaretçi zannettim, daha sonradan ruhani bir varlık olduğunu anladım. Farklı sesler duyduğun oluyor mu? Ağlama sesleri, hıçkırma sesleri duyabiliyoruz. Bazen kahkahalar duyduğumuz oluyor. Arada bir yine sesler duyuyoruz ama siz de şahit oldunuz mesela. Ben de ilk buraya geldiğimde bir ses geldiğini duydum. Hatta bunun bir köpekten geldiğini düşündüm. Sonra iyice dinlediğimde sesin köpekten gelmediğini tahmin ettim. Arkadan bir ses geldi. Sen duydun mu abi? Benle beraber namaz kılan bir gölgeye denk gelmiştim burada. Yanına yaklaşınca görüntünün gittikçe sis olduğunu, o beden bir sis haline geldi, bir duman haline geldi. Tam yaklaştığımızda da kayboldu gitti zaten. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta Adana serimiz devam ediyor. Ve şu anda Adana'da mezar bekçiliği yapan bir abimizle birlikteyiz. Gördüğünüz yerde bir bekçi var ve her gece burayı korumakla mükellef. Acaba bu mezarlar ne için korunuyor veya neden korunuyor? Ve mezar bekçisi abimiz geceleyin bu mezarlıkta garip olaylar yaşamış mı? İşte tüm bunları bir mezar bekçisine, bir abiye soracağız. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Seni tanımak istiyoruz abi. Uğur Keser, ben burada mezarlıkta güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Mesleğinden bize biraz bahsedebilir misin? Mezar bekçisi ne yapar abi? Aslında bu işe biraz mezarlıktan ziyade güvenlik görevlisi olarak ele almak gerekiyor. Güvenlik görevlisi her ne kadar polis ve asker kadar ayrıntılı bir görevi olmasa da tabii zorlukları çok olan bir meslek her şeyden önce. Ama tabii mezarlıkta çalışmanın daha farklı olayları var. Çünkü sürekli daha çok dikkatli olmak zorundasınız. Sürekli biraz daha burada çalışanların biraz diğer güvenlik görevlisi arkadaşlara göre biraz daha cesaretli, biraz daha korkmaması gerekiyor. Burada çalışıyorsanız sürekli dualarınızı eksik etmemeniz gerekiyor. Ruhani duygularınızın yüksek olması gerekiyor. Dediğim gibi her arkadaşımızın çalışabileceği bir yer değil. Biz mesela burada geceleri morga cenazeyi de biz alıyoruz. Yerine göre definlere falan katılıyoruz. Gasilhanede cenazelerin yıkanmalarına falan katılıyoruz. Cenaze defin sırasında definin başında bekliyoruz. Gece ya da gündüz. İlk mesleğe başladığında korktun mu abi? Evet, ilk mesleğe başladığımda ben buraya normalde gündüz başladım. Sonra geceleri alışabileyim diye gece vardiyasına falan verdiler. İlk 3 gün benim için çok zordu aslında. Çünkü mezarlık, her ne kadar hani cesaretli bir insan olsam da sonuçta mezarlıkta bekliyorum. Daha önce de hiç sık sık uğramadığım bir yer olduğu için sadece yakınlarımın mezarını ziyaret etme maksadında geliyordum buraya. O yüzden sık gelmediğim bir yer için tabii özellikle gece vardiyalarında sürekli devriye halinde de bulunduğumuz için ilk 3 günüm benim için çok zordu. Ama daha sonradan tabii sürekli görev yapa yapa alıştık. Bize mesleğinin zor yanlarından biraz bahsedebilir misin? Aslında en zor yanı şu: geceleri mezarlıkta görev yapmak. Geceleri morga cenaze geldiği zaman onunla ilgilenmek zorundasınız. Devriye atmak zorundasınız. Sürekli mezarların arasında yürüyüş yapmak zorundasınız. Bunu hem dışarıdan gelen tehlikeye karşı hem de içeride herhangi bir olumsuzluk var mıdır buna karşı korumak zorundasınız ve yerine göre çeşitli seslerle karşılaşıyorsunuz, çeşitli olaylarla karşılaşıyorsunuz. Sürekli bir olayın içerisindesiniz. Geceleyin mezarda kaldığın vakit hiç esrarengiz bir varlık gördüğün oldu mu? İlk geldiğimde rastlamıştım birkaç defa. Daha sonra alıştık. Gerçi arada bir yine sesler duyuyoruz ama siz de şahit oldunuz mesela. Seti kurarken ufak tefek sesler duyduk hepimiz. Evet. İlk geldiğimizde evet rastlamıştım yani. Ben de ilk buraya geldiğimde bir ses geldiğini duydum. Hatta bunun bir köpekten geldiğini düşündüm. Sonra iyice dinlediğimde sesin köpekten gelmediğini tahmin ettim. Şu anda da hatta şöyle bir 10 saniye bir sessiz kalalım abi. Mutlaka bir ses duyarsanız sizler de yoruma yazın arkadaşlar. Duydun mu sen sesi Emirhan? Ne sesi? Sen kulaklık takılı duymuyorsun ki, arkadan bir ses geldi. Sen duydun mu abi? Evet dostlar, ben bir sesi duydum. Umarım izleyicimiz de duymuştur. Tekrardan videoya devam edelim. Burada hiç sıra dışı birisini gördüğün oldu mu abi? Sıra dışı birisini evet birkaç defa buna rastladım. Bir tanesinde şey olmuş, hiç unutmuyorum. 2 kuzeni getirmişlerdi. Motor kazasından vefat etmişlerdi ve cenazeler 3 parça halinde gelmişti buraya. Tabiri caizse cenazenin sol ayağıyla sağ elini bir torbanın içerisine getirmişlerdi. Çünkü paramparça bir vaziyetteydi. Onların ben hem yıkanma esnasında hem de cenaze defin esnasında her iki durumda da görev başındaydım. Ve onlardan birinin gece defnettiğimiz yerde birinin sürekli kolum yok dediğini duymuştum mesela. Çünkü kolda torbada gelmişti. Ben ona yordum gerçi. Gecelerde sırf o sesleri duyduğumuz için birkaç gün orada sürekli o mezarın başında beklemek zorunda kalmıştık. Biz aslında bunu ilkin dışarıdan duyduğumuzda acaba birinin hani dışarıdan bir müdahale falan mı diye düşündük. Daha sonra mezarın başına geldiğimizde, mezarın başında biz bu sesi duyduğumuzda hepimiz irkildik zaten. Hatta oraya hiç uğrayamayan arkadaşlarımız oldu. Yerine göre birkaç kişi birden fazla gittiğimiz zamanlar da oldu. Bir defa da yine mezarın başında dua okuyan bir adam görmüştüm gece yarısı. Bunu birkaç defa görünce
görünce önce ben bir gece ziyaretçisi falan zannettim. Kendisini uyarmak için yanına yaklaştığımda arkamdan gelen bir sesi duydum. Arkamı döndüm. Kimseyi göremeyince tekrardan adamın olduğu yere dönünce karşıdaki kişiyi görmedim. Yani birden kaybolmuştu. Aynı kişiyi 2 defa ard arda görünce ben önce ziyaretçi zannettim. Daha sonradan ruhani bir varlık olduğunu anladım. Abi farklı sesler duyduğun oluyor mu? Elbette bazen mesela ağlama sesi çok duyuyoruz biz burada. Hani aslında bunlar gerçek oluyor. Çoğu zaman burada ağlama sesleri, hıçkırma sesleri duyabiliyoruz. Bazen kahkahalar duyduğumuz oluyor. O da çok enteresan. Mesela biz burada özellikle mezarlardan kahkaha sesleri duyduğumuz çok oluyor. Mesela inleme sesleri duyuluyor. Bazen yardım çığlıkları duyabiliyoruz. Çoğu zaman mesela burada bir arkadaşımız var. O aslında bunların genelini hani azap çeken insanların sesleri diye yorduğu için biz de artık ona yoruyoruz. Genelde özellikle yani dediğim gibi ağlama ve çığlık sesleri çok duyuyoruz. Abi bir mezarlıktan güzel ya da kötü bir kokuya denk geldin mi? Evet, aslında gündüzleri de oluyor. Koku işi yaklaştığımız zaman tabiri caizse kusup kaçtığımız mezarlar da var. Çok böyle hani gül kokusu, gerçekten gül kokusu duyduğumuz, gül kokusu aldığımız mezarlar da var. Çok güzel kokular edindiğimiz mezarlar da var yani. Hiç mezarlardan ışık çıktığını gördün mü abi? Evet, özellikle sol tarafta bulunduğumuz yerde bir mezarımız var. Orada geceleri ben ve diğer arkadaşlarımın ara ara gördüğümüz. Biz bunu aslında önce yakınında bir elektrik direği var. Oradan geldiğini zannettik ama belli bir süre sonra o elektrik direğinin lambası patlamıştı. Ya biz o zamana kadar elektrik direğinden geliyoruz. Yani o lambalar patlayınca ve yine aynı ışığı görmeye devam edince mezarlıktan geldiğini anladık. Biz normalde mezar taşına o elektrik direğinden o ışığın vurduğunu düşünüyorduk. Ama daha sonra oranın lambası patlayınca ve bu ışığı da görmeye devam edince gerçeği öğrendik. Mezarlıkta hırsızlık oluyor mu? Bizim burada en büyük sorunumuz bir de o. Hani gece devriyesinden ziyade en büyük sıkıntımız o. Gece ya da gündüz fark etmiyor. Burada hırsızlık çok oluyor. Özellikle gelen cenaze yakınlarının arabalarının kapıları açıksa falan onların çantalarını, cep telefonlarını, ziynet eşyalarını çalanlar oluyor. Bu konuda zaten gelen ziyaretçileri araçlarına değerli eşya bırakmama ve kapılarını kilitleme konusunda uyarıyoruz. Geceler de olduğu oluyor. Adam mesela gündüz geliyor, hiçbir şey çalamıyor. Mezar taşlarını kırıp gidenler de oluyor. En büyük sıkıntımız bu maalesef. Mezar taşlarına bile saygısızlık yapan, onlara zarar veren insanlar var. Adli vaka için mezar açılıyor mu burada hiç? Adli vaka için evet 2 defa açıldı. Birinde ben katılamadım. Daha doğrusu uzak bir bölgedeydim ama yakındaki arkadaşım cesedin tam bir bütün halinde olmadığını ama dokunduklarında sıcak olduğunu. Hatta adli tıptan gelen morg görevlilerinden bir tanesini tuttuğunda işte çok sıcak dediğini falan söylemişti. Abi mezarlıkta görüp de kimseye anlatmadığın bir sırrın var mı? Evet var aslında. Az evvel sizle beraber buraya kadar gelirken geçtiğimiz yola daha önce bir zincir sesi falan duymuştum. Hatta bazen yine oraya sırf o sesi duymak için gidiyorum. Çoğu zaman duyuyorum da. Bunun dışında mesela birkaç defa selam veren bir amcaya denk gelmiştim. Ve o amcaya ara ara hala denk geldiğim oluyor. Gece nöbetlerinde özellikle. Peki amca yaşayan birisi mi yoksa buradan birisi oldu mu? İşte onun şöyle bir durum var. Bir ara başka bir ziyaretçi geldiğinde babasının mezarına geldiğini söyledi bana. Bir gece yarısıydı. Saat 12'yi bulmamıştı ama yine böyle karanlık bir ortamdı. Bizden yardım istedi ve babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Babasının ismini de söyledi. Biz tabii halihazırda çok kalabalık mezarlar olduğu için isimlerini bilmiyoruz ama kendisi bize bölge olarak tarif etti. Biz kendisini mezarın başına kadar getirdik. Kadın orada dua okuduktan sonra giderken bana babasının ne kadar iyi bir insan olduğundan, kendisine baba olarak çok güzel iyilik yaptığından falan bahsederken babasının fotoğrafını göstermişti. Orada fotoğraftan bana selam veren adam görmüştüm yani. Belki de benzetmiş de olabilirim ama çok benziyordu çünkü. Ve bunu kimseye de anlatmadım. Anlatmayı da çok tercih etmiyorum açıkçası. Çünkü böyle özel şeyler bizde kalınca biraz daha gerçekçiliğini koruyor diye düşünüyorum. Burada hiç büyü yapan birisine denk geldin mi? Büyü yapan birisine evet bir defa gece bir defa da gündüz denk geldik kendisine. Gecede rastladığımız 45-50 yaşlarında bir adamdı. Mezarın ayak tarafını kazmış, içerisine bir şey gömerken fark ettik biz de. Böyle küçük ama ahşap bir kutuydu zannedersem. Kendisine ne yapıyorsunuz diye sorduğumda mezarı ziyarete geldim dedi. Biz de yanına iyice yaklaştık. Dedik hani sen burayı kazmışsın falan derdinden falan. En son elinde ahşap kutuyu falan görünce kendisini buradan kovduk. Bu şekilde bir şeye denk gelmiş. Gündüzler zaten çok oluyor. Hani mezarın içerisine şaput gömenler, küçük sopa halinde değnekler gömenler, yumurta gömenler. Bunlar çok oluyor yani. Yakınlarından birisini kaybedip de mezarın başında uyumak isteyen oluyor mu hiç? Evet. Genelde uyuyanlar da oluyor zaten. Çoğu zaman hani kendisine buranın tehlikeli olduğunu hem mezar açısından hem de dışarıdaki insanların içeride yine bir tehlike olabileceği, içeride herhangi bir insan olabileceği, zarar verebileceği konusunda kendilerini uyarıyoruz ama çok ısrar edenlere de maalesef bir şey yapamıyoruz. Çünkü sonuçta kendisinin acısı var, yakını. Ya burada çoğu zaman uyuyanlara bile denk geliyoruz. Mesela bir tane ablamız var. Arada bir geliyor. Gençten kızını kaybetmiş. Hemen hemen haftada 2 defa geliyor yani. Çoğu zaman ailesi gelip götürüyor geceleri buradan. Abi şu ana kadar hiç kendisine mezar yeri alıp da daha sonra cenaze olarak buraya gelen birisi oldu mu? Evet. Amcamızın bir tanesi bir yakınının cenazesini getirmişti. Daha sonra yakının olduğu yerden aile yeri satın almak istedi ve kendisine yardımcı olduk bu konuda. İdarede yardımcı oldu kendisine. Eşiyle beraber
beraber yer aldı. Bir hafta sonra eşinin definini gerçekleştirdik. Mezar yeri aldıktan bir hafta sonra eşinin defini oldu. Geceleyin defin oluyor mu? 4 yıldır buradayım. Buna 4 defa şahit oldum. Birinde bayağı bir geçti. Gece saat 3.30 falandı. Onda da ailesi uzaktan geldiği için mecburen koyacağız falan dediler. Biz sıcak bakmıyoruz ama geceleri defin oluyor yani. Sence senin mesleğini herkes yapabilir mi abi? Bence benim mesleğimi herkes yapamaz. Özellikle mezarlıkta çalışma konusunda herkesin yapabileceğini düşünmüyorum. Burada çalışıyorsanız biraz ruhani duygularınızın yüksek olması gerekiyor. Buradaki en büyük dostunuz aslında ettiğiniz dua. Gerçekten ne kadar çok dua ederseniz burada o kadar çok rahat olursunuz. Çünkü burada bazı şeyleri boşladığınız zaman da uyarılıyorsunuz. Sonuçta bir mezarlıktasınız. Mesela burada gece morga bile yaklaşmaya korkan arkadaşlarımız var. Devriye atamayan arkadaşlarımız var mesela. Hala bunlara denk geliyoruz. Burada çalışıyorsanız özellikle bazı duyduğunuz sesleri aldırmamanız gerekiyor. Bunlara alışık olmanız gerekiyor. Bir süre sonra psikolojik bir hastalık haline geliyor bu sizde. O sesleri bir süre sonra sürekli duymaya başlıyorsunuz. Sürekli bunlardan rahatsız oluyorsunuz. Bunlardan rahatsız olup mesela burada yer değiştiren birçok arkadaşımız oldu. Hiç morgda garip bir şeyle karşılaştın mı abi? Gece bir cenaze getirmişlerdi. Bir çatışmada öldürülen bir Bursa'dan bir cenaze gelmişti. Adam çatışmada öldürülmüş. Kafasının iki yerine mermi vardı. Morga aldık. Gece başka bir yakını geldi. O da İstanbul'dan geldiğini söyledi ve cenazeyi açmamız konusunda ısrar etti. Normalde biz böyle şeylere çok sıcak bakmıyoruz. Çünkü insanlar orada cenazeyi gördükleri zaman bayılabiliyorlar, rahatsızlanabiliyorlar. Bu yüzden aslında çok sıcak bakmıyoruz ama o zaman çok ısrar etmişlerdi. Cenazeyi de ben açtım işin aslı. O esnada kefeni de çözmek zorunda kaldım. Çünkü yüzünü görmek istediler. Adamın şu alın tarafından burnuna doğru mermi izi falan da belliydi. Arka tarafından falan da biraz patlamıştı zaten kafası. O akrabaları gittikten sonra ben morgun olduğu yerden lavaboya doğru geçerken morgun ışıkları yanıyor. Kapıların altından ve üstünden boşluk var zaten. O kapılardan birinin yürüdüğünü, gölgeyi görebiliyorsunuz yani. Işık var ya sonuçta benim olduğum yer karanlık. Morgda ışık olduğundan bir yürüme olayı görmüştük yani o zaman. Işık yansıtmıştı bize. İçeriye girdik ama herhangi bir olumsuz bir duruma rastlamadık ve cenazede gayet yerinde duruyordu. Az evvel şey söyledin abi, uyarılıyoruz, uyarı oluyor Evet. dedin. Uyarılma konusunu açabilir miyiz abi? Sizi kim uyarıyor? Şöyle atıyorum mesela gece devriye atıyorsunuz. Bazı şeyler vardır hani böyle ne bileyim ıslık çalarsınız, türkü söylemeye falan başlarsınız ya halihazırda. İnsanlık halidir. Böyle şeyler olduğu zaman ne bileyim böyle bir soğuk dalga hissettiğimiz oluyor. Çoğu zaman başka bir ıslık konusu duyuyoruz. Ya da birinin dokunduğunu hissediyoruz. Hiç rüyana gelip sana teşekkür eden ya da sana kızan birisi oldu mu? Rüyama gelip bana teşekkür eden birisi olmadı ama şöyle az önceki motor kazasında bahsettiğimiz abimizin Allah rahmet eylesin kendisine tanımıyordum ama yıkama esnasında da cenazenin başında bulunduğum için kolu şeyde geldiği için mesela kolumu bana verin söyle onlara kolumu bana versinler diye birkaç defa rüyama girdiği oldu. Çünkü kolunu ayrı bir torbayla cesedin yanında koymuşlardı. Kolum yerinde değil kolumu bana versinler kendilerine söyleyin falan diye. Hatta ben bu konuda bir hocamızdan dua falan da istemiştim kendisinden. Belki tehlikeli bir durum olur falan diye. Sağ olsun kendisinin duasıyla falan. Ondan sonra herhangi bir olayla karşılaşmadım. Yaşadığın en sıra dışı anı bize anlatabilir misin abi? Mezarlığımızın içerisinde camimiz de var. Gece şükür namazları kıldığım zamanlarda benle beraber namaz kılan bir gölgeye denk gelmiştim burada. Çok irkilmiştim mesela. Ama buna 2 defa şahit oldum ardı ardına. İkisinde de çok korkmuştum. Hatta birinde namazın sünnetini yarım bırakmak zorunda kaldım. Başka bir yerde kıldım. Daha sonra tabii bunu yaparken başka namaz kılacağınız bir yer de yok. Bir süre sonra hala mesela geceleri namaz kıldığım zaman yanında bazı gölgelerin ya da bazı seslerin olduğunu hissediyorum. Birinde mesela şey olmuştu hiç unutmuyorum. En son tesbih çekiyorsunuz ya. Sübhanallah demeden evvel Sübhanallah sesi duyarak hatta korkudan da böyle o sesi de duyar duymaz biraz da irkildim. Hızlıca böyle Sübhanallah falan diye tesbihi bitirdim. O şekilde bir şeye denk gelmiştim burada. Hiç korkuyor musun abi? Normalde hani cesaretli bir insan olduğum söylenir ama tabii mezarlıktayız. İster istemez bazen hani böyle sıra dışı bir olay yaşadığımızda, beklenmedik anlık bir olay yaşadığımızda tabii birden insan ister istemez irkildiği zamanlar, korktuğumuz zamanlar oluyor. Burada dikkat kesiliyorum. Ben seninle konuşurken sesler Evet. geliyor. Hala dediğiniz gibi siz de duyuyorsunuz zaten. Ya burada ses duyma olayınız gerçekten çok fazla. Ya şurada atıyorum sizle beraber 1 saat dolaşalım. Hemen hemen bu 1 saatin 45 dakikasında sık sık sesler duyarsınız. Sence abi geceleyin mezarlığa gelmeli miyiz? Bence geceleyin mezarlığa çok zor durumda kalmadığınız sürece, çok mecburi olmadığınız sürece gelmemelisiniz. Biz bunu çok tasvip etmiyoruz açıkçası. Çünkü bu hem normal cenazelerin rahatsız edilme konusunda geceleri bazen ben mezarlarla rahatsız edildiğini düşünüyorum aslında. Bazı seslerin de bundan dolayı geldiğini düşünüyorum. Ve geceleri de çok sağlıklı durumda olmuyor. Mesela burada bazen mezarın dışarısından bizim bilgimiz dahilinde olmadan gelip size zarar veren insanlar da oluyor. Bunlarla karşılaştık mesela. Gece adam mezarının ziyaretine gelmiş ama dışarıdan başka bir kişi onu soymaya kalkmış, onu yaralamaya kalkmış. Bu şekilde o yüzden çok tasvip etmiyoruz geceleri. En zorlandığın iş günün hangisiydi abi? İlk gece nöbetimdi o. İlk gece nöbetini gördüğümdeydi. Bir de pandemide çok yoğun çalışıyorduk. Biz bir gece çok zorlanmıştım. Ondan da zorlanmamızın asıl sebebi bir şey aslında. Çok cenazenin gelmesiydi. Bir de o gün akşamüstü bir cenaze olmuştu.
onda çok zorlanmıştık yani. Hiç böyle görüntüler, silüetler, karaltılar falan gördüğün oluyor mu abi? Bir defasında mezar silen bir şey görmüştüm. Hani mezar taşını siliyordu uzaktan. Yanına yaklaşınca görüntünün gittikçe sis olduğunu, o beden bir sis haline geldi, bir duman haline geldi. Tam yaklaştığımızda da kayboldu gitti zaten. Yılanları, çıyanları, akrepleri çok görüyor musun? Evet, yılanları, çıyanları, akrepleri çok görüyoruz. Özellikle zaten dediğim gibi burada yaz aylarında zaten çok yılan oluyor. Gündüz ya da gece çok fark etmiyor. Bazen böyle mezarların altından böyle eski hani böyle mermeri falan düşmüş ya da toprağı falan azalmış mezarlardan da çıkan yılanlara rast geliyoruz. Peki abi buraya geceleyin böyle gelen ilginç misafirler ya da ilginç ziyaretçiler oluyor mu? Yani gecenin saat 2'sinde 3'ünde garip bir insan geliyor mu? Çok gelen oluyor. Özellikle sarhoş yani alkol alıp da gelen insanlar daha çok oluyorlar. Onların geneli zaten rahatsız edildiklerini söylüyor. Mezarda dua okurken bir tanesini kendisine atıyorum vurduğunu söyleyen var mesela. Yaz ay olmasına rağmen mezarın başına beklerken çok üşüdüğünü söyleyen var. Kendi mezarını bulamadığını söyleyen var. Aslında onlar gelip bir zarar görmediği için ben normalde artık geceleri rahat rahat gezebiliyorum. Hani diyorum o sarhoş bir insana mezarın başında hiçbir şey olmamışsa bu arada bir şey olmaz diye düşünüp artık daha rahat davranabiliyoruz yani. Abi burada olmak sana ne kattı? Burada olmak bana aslında çok şey kattı. Dediğim gibi ruhen diğer insanlara göre biraz daha rahat olduğumu düşünüyorum. Çok dua ediyorum mesela. Bu en güzel şeyi. Buraya geldiğim günden beri namazlarımı aksatmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Burada olmanın ruhsal olarak çok fazla rahatlığı var. Biraz da psikolojik terapi gibi bir şey burada bize çalışmak aslında. Çünkü sürekli dua halindesiniz. Bazen korkudan, bazen cesaretten, bazen de mezar ziyareti maksadında çok dua ettiğiniz için bize bunun çok rahatlığı oluyor. Ben bunu bir terapi olarak görüyorum. O yüzden zaten mezarla çalışıp şey yer değiştirmek de istemiyorum zaten. Arkamızda bulunan mezar taşlarında bir gün ismimiz yazacak abi. Bir Evet. gün orada da bizlerin, senin, benim, hatta Emirhan'ın. Bu arada Emirhan kardeşin de hem montajımızı hem kameramanlığımızı yapıyor. Emirhan Aliç. Teşekkür ediyoruz. Bir gün şu arkalarda bulunan yerlerde mezar taşlarında isimlerimiz yazacak abi. Bunun Evet. için ne söylüyorsun? Zaten beni en çok düşündüren bu. Ben şunu çok merak ediyorum aslında. Hani ne kadar sağlıklı, ne kadar dinimize de uygun bilmiyorum ama bir insan özellikle gazetehanede yıkanırken o esnada o ölüyle hani fırsat olsa o ölüyle ne hissettiğini çok merak ediyorum. İnsanın öldüğü andan itibaren mezara defnedilene kadar ki o ne yaşadığını öğrenmek, bilmek istiyorum. En çok merak ettiğim o zaten. Tabii şu da bir gerçek. Bir gün hepimizin yeri bu mezarlık ya da başka bir mezarlık ama hepimizin yeri mezarlık. Bu konuda da zaten dediğim gibi hani nasıl derler Rabbim hepimize sağlıklı bir ölüm, mutlaka sağlıklı bir yer nasip edersin inşallah. Abi söylemek istediğin bir şeyler var mı son olarak? Ben son olarak şunu söyleyeyim. Hani ölüm bizim en büyük gerçeğimiz. Asıl dünyaya gidiş noktamız mezarlık. Bahsetmek istediğim olay şu. Burada gelen hani hem cenaze defnlerine katılan ya da ziyarete gelen birçok insanın gerçekten bir dünyaya tamah etme olayını çok görüyorum. Burada en çok üzüldüğüm de o zaten. Hani mezarlıkta olduğumuz halde insanın birini defnettiği halde hala dünya işleriyle ilgilenmesi beni en çok üzen şey o. Sonuçta hani gerçek bir dünyadasın. Burası sana bir mesaj aslında. Yarın senin de gelebileceğini söyleyen bir yer. Ama hala insan burada mesela annesi babası defnedilirken tarla takımı uğruna kavga eden kardeşlere bile rastladığım zamanlar oldu. Mesela şey vardı, bir ara buraya şey gelmişti. Urfa'dan bir aşiret lideri olduğu söylenen bir adam gelmişti. Yaklaşık 8.000 kişiye hitap eden bir adam olduğunu söylemişlerdi. Ama adamın cenazesinde sadece 12 kişi vardı mesela. İşte dedim asıl gerçek bu. Her ne kadar arkanızda kalabalık olsa da Rabbim cenazenize kaç kişiyi gönderirse, kaç kişinin katılmasına izin verirse asıl kalabalığınız o kadar yani. O yüzden kimse dünyadaki makamına, mevkisine, kimse atıyorum bankadaki parasına, şuna buna güvenmesin. Hepimizin nasibine düşen bence 3-4 metre toprak parçasından başka bir şey değil. Ve zaten dediğim gibi burada siyasetçiler de var, kabadayılar da var, sanatçılar da var, sıradan insanlar da var. Mesela sahipsiz cenazeler geliyor. Bizim de defnine katıldığımız, kimsesi olmadığı için cenazesini defnettiğimiz bir sürü insan var. Ama çok kalabalık olduğu halde yetişemediğimiz cenazeler de var. Yani insanların bence dünyevi işlerden çok mezarlığı daha çok ziyaret etmelerini de tavsiye ediyorum açıkçası. Hemen hemen her fırsatta ama gündüzleri. Çünkü mezarlık size dünyanın yalan olduğunu, gelip geçici olduğunu, asıl kapının, asıl dünyanın mezarlık, mezar taşı olduğunu mantıklı ve en net şekilde anlatan yer sadece mezarlık. Çünkü oraya geldiğiniz zaman zaten dünya işlerinin ne kadar yalan olduğunu çok basit anlayabiliyorsunuz. Mesela ben buraya geldim gelen ne bileyim bir evim olsun, bir arabam olsun derdim hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü çok zengin insanlar da geliyor. Adamın götürebildiği hiçbir şey yok. Belki o adamın otelleri, rezidansları, çok lüks arabaları var ama sırtında bir tane kefenle gidiyor. O yüzden dünya malına çok aldırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Adana'da bir mezarlıktayız ve sizleri Adana'daki mezarlıktan Allah'ın rahmetine, mağfiretine emanet ediyorum. Tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle hepinizi alemlerin en yücesine, alemlerin en güzeline Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle.